Gece her zaman gelir, Lynette'in Portland, Oregon'daki tuhaf çocukluğuna dair anılarıyla açılıyor. Çocukluğunun geçtiği evin bahçesinde ağabeyi Kenny ve ailesiyle oynadığını anımsıyor. Lynette'in faturalar, yerinden edilme korkusu veya ağabeyinin sosyal hizmetler tarafından götürülmesi gibi endişeleri yok. Gece her zaman gelir, Lynette'in yetişkin olarak iç dünyasından kopup babasız kaldığında annesi ve Down sendromlu ağabeyine bakmak zorunda kalıyor ve büyüdüğü ve geçindirmekte zorlandığı aynı eve bakıyor. Lynette'in evi kurtarma motivasyonunun bir kısmı ailesini bir arada tutma arzusu olsa da, farkında olmadan nostaljinin etkisi de kısmen hissediliyor. Yetişkinlikte ise bu nostalji, soylulaştırma ve yoksulluğa karşı bir savaş veriyor ve çocukluk büyüsünü yeniden kazanma hissi kayboluyor. Yönetmen Benjamin Caron ve yazar Sarah Conrad, Willie Vlautin'in aynı adlı romanını yalnızca Lynette ve diğer karakterlerin hayatlarının gerçeklerini değil, aynı zamanda ayaklarının altında çökmekte olan sosyoekonomik zemini de dürüstçe aktaran, özenle bir araya getirilmiş bir anlatıya uyarlıyor. Night Always Comes'ı 2025'in en güçlü filmlerinden biri yapan şey, bir kadının yaşamak için verdiği yeni bir gün mücadelesinin bu üç boyutlu sunumu. Vanessa Kirby, muhteşem performanslardan oluşan bir gruba liderlik ediyor. Marvel'ın Fantastik Dörtlü İlk Adımlar filminin başarısının hemen ardından Kirby, Gece Her Zaman Gelir filminde yine güçlü bir performans sergiliyor. Dramatik olarak gerçekçi hikayeler kesinlikle Kirby'nin güçlü yanı. Ancak yeteneği o kadar çok yönlü ki neredeyse her şeyi yapabiliyor. Kirby, Fantastik Dörtlü ile Marvel sinematik evrenindeki en iyi performanslardan birini sergiledi ve açıkçası o kadar iyi ki MCU ve Hızlı ve Öfkeli gibi serilerde neredeyse yersiz hissediyor. En beğenilen rollerini The Crown ve Pieces of a Woman filmlerinde elde ettiği Netflix'e dönüşü, Kirby için bir aidiyet duygusunu özetliyor. Filmi harika kılan tek etken bu olmasa da Kirby onu unutulmaz kılıyor. Film, Lynette'in bir süredir alışılmadık tavırlarıyla evin geçimini sağladığı gerçeğini vurguluyor ancak asıl meseleyi vurgulayan Kirby'nin stres tasviri. Bir gecede para bulmanın yarattığı paniği Geder'in 5 aşaması gibi canlandırıyor. İnkar, öfke, pazarlık, depresyon ve kabullenme filmin başından sonuna kadar yoğun ifadeli yüzünden okunuyor. Kirby, senaryonun da yardımıyla neredeyse hiç parası olmayan biri için paranın önemini tam olarak ifade ediyor. Para, tüm kötülüklerin anasıdır. Ama aynı zamanda dünyayı da acı bir şekilde döndürür. En beğenilen rollerini The Crown ve Pieces of a Woman filmlerinde elde ettiği Netflix'e dönüşü, Kirby için bir aidiyet duygusunu özetliyor. Randall Park'ın canlandırdığı Scott gibi biri, Lynette'in para anlayışını alt-üst ediyor. Pahalı eşyalarla hava atıyor ama bir şeyler çalındığında telefonda bağırmaktan başka bir şey yapmıyor. Ona göre bu bir rahatsızlık. Lynette veya ona yakın biri içinse, bir çatı altında yaşamakla sokakta yaşamak arasındaki fark olabilir. Annesi Doreen'in yer aldığı daha önceki bir sahnede de görüldüğü gibi, Lee film boyunca fiziksel olarak belirgin bir varlık değil ama anlatıyı umursamaz bir hayalet gibi takip ediyor. Doreen'in depresyondan veya belirtilmemiş başka bir akıl hastalığından muzdarip olduğu ve ailesinin içinde bulunduğu melankolik durumu az çok kabullendiği güçlü bir şekilde ima ediliyor. Lynette ve Doreen'in hayatındaki karanlığı aydınlatan parlak bir ışıksa Kenny. İlk uzun metrajda filmi The Peanut Butter Falcon olan Godsaken, Lynette'in ağabey rolünde yürek ısıtan bir performans sergiliyor. İkilinin baş başa kaldığı, çocukluklarından veya suç ortağı olarak gelecek planlarından bahsettiği anlar, izleyicilere hayatın her zaman aceleye getirilmek zorunda olmadığını hatırlatıyor. Daha yavaş anlar, insanların hayatlarında sonsuza dek yer eden anlardır. Zaman kısıtlamaları, gecenin her zaman gelmesi hikayesini içerir. Lynette, son dakikada kendi evinin peşinatı için bir gecede $25.000 bulmak zorunda. Sürekli gece çekimleri, filmi çekenlere bağlı olarak bir film için bir nimet de olabilir, bir lanet de. Neyse ki Karen ve görüntü yönetmeni Damien Garcia, Portland'da geceyi nefes kesici bir görsel şölene dönüştürüyor. Neon ışıklar, sokaklarda araba kullanan veya karanlık evlerde tartışan karakterleri gizliyor. Lynette, ailesini kurtarmak için yasa dışı girişimlerde bulunurken, daha heyecan verici bir şeyi kaçırıyormuş gibi hissettiriyor. Bir filmin tek gecede geçmesi, yapısının bölümlere ayrılmış gibi hissettirmesini zorunlu kılsa da, her şey akıcı bir akışta kusursuz bir şekilde akıp gidiyor. Bir perdenin ne zaman başlayıp diğerinin ne zaman bittiğinin belli olduğu bir an bile yok. Bunun yerine tek gecelik süre kısıtlaması,
her zamankinden daha fazla suç işliyor olsa bile Lynette'in hayatının sıradanlığını vurguluyor. Lynette 7/24 çalışıyor, 2 işte çalışıyor ve toplum kolejine giderken aynı zamanda seks işçiliği de yapıyor. 24 saat uyumadan ayakta kalmak, sürekli hareket halinde olmak ve ara sıra karanlık insanlarla karşılaşmak Lynette için normal. Kısa zaman diliminin önündeki tek engel, bazen olay örgüsünün istikrarlı bir hızda ilerlemesi için tesadüflerin yaratılması. Kenny'nin dışında, Lynette'in ana görevinde tanıştığı birkaç yardımcı da daha var. Başı derde girdiğinde güvendiği bir iş arkadaşı olan Cody ve Lynette'le arkadaşlığı daha çok bir çıkar ilişkisine dayanan bir seks işçisi olan Gloria var. James, Kirby ile iyi bir dinamiğe sahip, şüphesiz heyecan verici bir oyuncu. Fox, daha cesur rollerde güvenilir ve Night Always Comes'ta geçirdiği kısa sürede ilgi odağı oluyor. Sonlara doğru Michael Kelly de sessiz ve sinir bozucu bir mizaca sahip olarak ekibe katılıyor. Gece her zaman gelir, soylulaştırma nedeniyle yaşanan ekonomik zorlukları inceleyen bir çalışmadır. Soylaştırma ile ilgili bir filmde başrolde beyaz bir kadının yer alması kararı etrafında çok fazla tartışma yapılabilir. Ancak bunun renkli insanlar üzerindeki etkilerini yalnızca yan karakter aracılığıyla değinilir. Ayrıca Night Always Comes'ın yalnızca kadınlar ve ailelerinin mirasını başkalarının minnettarlığı olmadan sürdürme sorumlulukları hakkında bir hikaye olduğu da söylenebilir. Lynette, bedenini ve onurunu satsa ve ailesini maddi olarak desteklemek için kelimenin tam anlamıyla kanını akıtsa da, annesinin karşılığında verdiği tek şey, uzun vadeli planlar yapmayan rahat bir tavırdır. Kadınlardan sadece sevdikleri için canlarını vermeleri beklenir. Bazen bunu doğru şekilde yapmazlarsa azarlanırlar. Fakat sistem yoksulluk içinde olanlara zarar vermek için tasarlanmışken hiçbir şey nasıl doğru şekilde yapılabilir ki? Ancak yanılmayın. Gece her zaman gelir, özünde bir ekonomik sıkıntı anlatısı. Lynette, sabah ilk işine giderken, radyodaki insanlar Amerika'da evsizliğe yol açan ufak tefek hatalardan bahsederken, sokaklardaki çadırların ve yol kenarlarına park edilmiş karavanların yanından geçiyor. Mesele, sadece işteki vardiyayı kaçırmak veya beklenmedik bir şekilde evden atılmak değil, evsiz nüfusa karşı ön yargılı bir tutum. Lynette'ı sadece bir seks objesi olarak gördüğü için, iş başındayken ihtiyaçlarını önemsemeyen Scott gibi insanlar durumu iyileştirmiyor. Lynette'ın içinde bulunduğu trajediyi daha da kötüleştirmek için uzun monologlara dayanmıyor. Gece her zaman gelir, Portland'daki ekonomik durum hakkında yerinde ama isabetli radyo diyalogları dışında kendi incelikli dokunuşundan faydalanıyor. Film, Lynette'ın içinde bulunduğu trajediyi daha da derinleştirmek için uzun monologlara bağlamıyor. Sistemin onun için kurduğu tuzaklara düştüğünde hissettiği çaresizlik ve huzursuzluk her şeyi yeterince anlatıyor. İzleyiciler, Lynette'a zarar veren ve kendi çaresiz durumlarından kurtulmaya çalışan yandaşlarına acımadan edemiyor. Zenginleri cezbetmek için yüksek binalar ve gösterişli çatı katlarıyla şımartılan, yıkılmaya yüz tutmuş bir şehirde herkes kendi başının çaresine bakıyor. Night Always Comes, 15 Ağustos 2025'te Netflix'te yayınlanmaya başlıyor.